George Miller, şimdiye kadarki en harika ön filmlerden biriyle Fury Road'un yolunu açıyor. Furiosa'nın Fury Road'dan daha iyi olup olmadığı, Fury Road'u öncekinden daha iyi hale getirdiği bariz gerçeğinden daha az önemli. Dünyayı yok edemezsin. Charlize Theron'un imparatoru Furiosa, ölümsüz Joe'nun değerli savaş gelinleriyle dolu bir teçhizata el koyduğunda ve çocukken çalındığı anaerkil cennete doğru çölü hızla aştığında bu dersi zor yoldan öğrendi. O ve onun isteksiz müttefiklerinden oluşan karışık mürettebatı, Valhalla otoyollarının götürdüğü yere kadar ilerlediler, ancak birçok annenin yeşil yerinin, oraya ulaşmak için geçtikleri yaşanmaz bataklık arazisinin ötesinde olmadığını keşfettiler. Orası, yaşadıkları yaşanmaz bataklıktı. Oraya ulaşmak için geçmek gerekiyordu. Furiosa'nın geleceğe dair hala beslediği sönük ama ölmez umut ne olursa olsun, tüm hayatını kurutan aynı çorak çorak topraka ekilmek zorunda kalacaktı. Kendisine vaat edilen ütopyayı 2 kez reddeden Furiosa, az önce kaçtığı Hisar'a geri dönmek ve burayı kendisi için talep etmek zorunda kalacaktı. Geriye dönüş yoktur ama bazen ileriye giden yolu ancak dikiz aynasına bakarak bulabilirsiniz. Bu nedenle, iflah olmaz bir çılgın olan George Miller'ın 21. yüzyılın en muhteşem aksiyon filmini Mad Max, Fury Road'un kaldığı yerden devam eden bir devam filmiyle değil, başladığı yere giden yolu döşeyen bir ön bölümle takip etmesi mantıklıdır. Aynı şekilde, Miller'ın, Özploitation serisini 21. yüzyıla parlak ve krom gibi çığlıklar attıran çılgın kargaşayı aşmaya çalışmadığı da mantıklı. Adam deli olabilir ama aptal değil. Azalan getirilerle de yetinmeye istekli değil. Miller, kendisi için belirlediği inanılmaz derecede yüksek çıtaya ulaşmak ve bunu aşmayı başaramamak yerine, daha da çılgın ve daha ödüllendirici bir şey yapmayı seçti. Senfonik, 5 bölümlük, 10 yıllara yayılan, öylesine muazzam ve kendine özgü bir intikam destanı yarattı ki, her ne kadar Fury Road'un etkisini her fırsatta derinleştirmeyi başarsa da, başka bir filmin salt uzantısı olarak görülmeyi reddediyor. Aksine, Furiosa, A Mad Max Saga, Fury Road'daki araç katliamı için bir uvertür gibi gelmiyor. Aksine geriye dönük olarak Fury Road'u Miller'ın burada anlattığı destansı hikayenin bir özeti gibi hissettiriyor. Bu olağanüstü zekice hazırlanmış başyapıt her zaman, filme almasına asla izin verilmeyen her türlü hüsrana uğramış fikirden kendisini arındıran ileri görüşlü bir sanatçının eseri gibi göründüyse de, benzer şekilde coşkulu, gişe rekorları kıran bu yaz filmi, Miller'in katarsisinin köklerini tıpkı bir ustalıkla kazıp çıkarıyor. Çok yaratıcı bir güç. Furiosa, Selefi'nin süper kahraman dönemi Hollywood'una karşı bu kadar şiddetli bir azar gibi hissetmesine neden olan türden bir sistem şoku sunuyor mu? Kesinlikle hayır. Her ne kadar iki iyi set parçası Fury Road'un en heyecan verici anlarını gölgede bıraksa da, aynı zamanda onları fantastik yeni yollarla yineliyor. Ancak Miller'in vites değiştirme kararı, sonuçta onun ön filminin en büyük gücü olduğunu kanıtlıyor. Hatta bunun meşhur bir çamurluk bükücü yerine başka bir 30 arabalık yığılmayla bitmesini dileyen bizler için bile, yakın zamanda serinin çok sayıda yeni filminin aynıymış gibi hissettirmesine neden olan aynı tuzaklardan kaçınan Furiosa, şimdiye kadar tasarlanmış en itici sinema deneyimlerinden birini tersine mühendislik yapmaya çalışmaktan ziyade, çorak toprakta bu duyguyu araştırıyor. Yakıt doldurması gerekiyor. Fury Road umut arayışıyla ilerlerken, Furiosa ona neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan muhteşem bir film. Miller bu konuda pek incelikli değil. Veya bu konuda başka herhangi bir şey hakkında. Öyle olmasına gerek yok, karakter adları bazı filmlerin tüm senaryolarından daha anlamlı olan kıyamet sonrası bir masal olan Furiosa, nüanslarının belirsizliğinden ziyade ayrıntılarının epikliğiyle ilgileniyor ve ikincisine gösterdiği ilgi o kadar elle tutulur derecede sevgi dolu ki bu harap olmuş dünyanın hala anlatılmaya değer hikayeleri olduğunu hissetmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Basit bir ipucuyla başlıyor. Dünya etrafımızda dönerken, onun zalimliklerine nasıl göğüs germeliyiz? Furiosa, 5 ayrı bölümden ilkini bitirmeden önce, bu soruya birbiriyle yarışan 2 yanıt sunmaya başlayacak. Biri genç Furiosa'nın içine gömüldü. Onu kaçıranların en yakın savaş ağasına satmayı planladıkları bir insan haritası olarak cennet gibi evinden kaçırılan Furiosa'ya, geldiği yeşil yerin yerini asla açıklamaması talimatı verilir. Bunun yerine, kendisine başka bir yere dikmesi için kendisine ait bir tohum verildi, ancak bir sonraki filmin yarısına kadar, bir ev ile bir ana arasındaki farkı anlayana kadar bu jestin tüm sonuçlarını anlamayacak. Furiosa'yı yetim bırakan ve onu gezici motosiklet sürüsünün yönlendiricisi olarak benimseyen savaş ağası, bu ayrımı takdir etme yeteneğini kaybetmiş trajik bir figür. Adı Dementus ve Chris Hemsworth tarafından baş döndürücü ve muhteşem bir performansla canlandırılıyor, Shakespeare'in bir Monster Truck mitinginde geçen bir komedi seti yazması halinde nasıl bir şey olabileceğini akla getiriyor. Acımasız ama teatral olan Dementus sadece korkutucu çünkü ne kaybettiğini düşünmekten kaçınmak için elinden gelen her şeyi alacağını biliyorsunuz.
Miller ve ortak yazarı Nicola Doris için bu ön filmin ana düşmanını Fury Road'un kötü adamı Immortan Joe'nun sadece bir alt patronu olarak hayal etmek kolay olurdu. Ancak Furiosa, Dementus'u filmdeki en geveze karakter haline getirerek tam tersi yönde ilerliyor. Bu franchise'ın geçmişi, doğuştan güç tacirlerinin olduğu bir çorak arazide onun asi insanlığını vurgulayarak, yönetmek konusunda inşa etmekten daha az motive olan Dementus, Furiosa'nın yaratma dürtüsünü paylaşıyor, tek fark onun, nefret tohumlu bir dünyadan faydalı herhangi bir şeyin çıkabileceğine dair aptalca inancıdır. Ancak Dementus'un hırsları, ne kadar fırsatçı olursa olsun, sevgili sürüsünü her zaman ölümsüz Joe'nun, büyük yetişkin oğulları ve onların beyinleri yıkanmış, nitrous katkılı Warboys'un hüküm sürdüğü zapt edilemez kaleye götürecektir. Bu yüzden Dementus, ölümsüz Joe'nun birçok eşinden bir sonraki eşi olarak Furiosa'yı teklif ederek güvence altına aldığı bir anlaşma olan Gaz kasabasının kontrolüne razı olmak zorunda kalacak. Furiosa'nın başka fikirleri var. Eline geçen ilk fırsatta kendini dilsiz bir savaş çocuğu kılığına sokar ve ardından Anya Taylor-Joy'a dönüşene kadar 10 yılın büyük bir kısmında zamanını bekler ve bu şans, onu yönlendirebilecek bir savaş teçhizatında saklanma şansından yararlanır. Kaleden uzakta. Bu devasa metal canavarın sürücüsü, Praetorian Jack adında bir yol savaşçısıdır ve Furiosa, onun kendisini doğru yöne yönlendirmeye yardımcı olacak kadar nezaket gösterebileceğini hisseder. Ya da belki de onun, ölümsüz Joe'nun tedarik zincirindeki hassas noktaları bulmak için Fury Road'da devreye gezen ve daha sonra Miller'ın havadaki motosikletlerle üzerlerine yukarıdan paraşütle atlayan uçan Mortifier'lardan hayatta kalmasına yardım etmek için yeterince şiddet uygulayabileceğini bilmesi yeterlidir. Aksiyonu, önceki filmde sırıkla atlama Warboys'un başarabildiğinden daha da yükseğe taşıyor. Her halükarda, paslanmış çeliğin operatik bir patlamasıyla kısa ve öz bir dostluk kurulur ve Furiosa ile Praetorian Jack arasında oluşan sessiz bağ, Dementus ile Immortan Joe arasında patlamak üzere olan savaşta çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu kurgu, ön bölümleri bu kadar çekilmez hale getiren türden boşluğu doldurma hayran hizmeti için pek çok fırsat sunuyor. Ancak Miller, Furiosa ile onun çift hareketli, Boom City arasındaki tatlı buluşmayı övmüyor. Ve sol kolunu nasıl kaybettiğinin kaçınılmaz olarak ortaya çıkması bile canlandırıcı bir kayıtsızlıkla ele alınıyor. Kum tepeleri üzerinde yapılan bir ölüm kalım koşusunun ortasında bu tür ayrıntılara gereğinden fazla dikkat çekmek, bir senfoninin kesinliğiyle ortaya çıkan bir filmin ritmini bozar, şiddeti, dramından o kadar ayrılamaz ki, en dramatik anları bile dramatik bir hal alır. Geri kalanı, aynı anda çalıştırılan 1000 motorun titremesiyle ekran boyunca titreşme eğilimindedir. Furiosa'nın her yönü yalnızca Rob McKenzie'nin kusursuz ses tasarımı ve Tom Hülkenberg'in gürleyen müziği değil, aynı zamanda bunların arasına serpiştirilmiş minimal diyalog insanlar ve makineler arasında dizel gücünde bir uyum yaratma ortak amacına yöneliktir. Çorak toprak, öyle ki Dementus'un arabasının devasa kükremesi ya da Praetorian Jack'in, Valiant'ının gırtlaktan gelen mırıltısı, bu karakterlerin başka türlü söyleyebileceği her şeyden daha anlamlı hale geliyor. Hiçbir film bu kadar kakofonik bir şekilde müziğe bu kadar benzememişti. Miller'ın yaklaşımının ustalığı o kadar dikkat çekici ki Furiosa'nın aslında ne kadar nadir konuştuğunu bile fark etmeyebilirsiniz. Charlize Theron'un öncesi mi sonrası mı? Taylor-Joy, yalnızca gözlerinin aklarıyla o kadar çok güç ve çaresizlik aktarıyor ki, kelimeler onun amacının benzersiz saflığını yalnızca ucuzlatacaktır. Bu yeni ortaya çıkan yoğunluk, karakterin yerleşik şablonuna o kadar mükemmel bir şekilde uyuyor ki, Taylor-Joy'un Dırına inandırıcı benzerliği sadece pastanın üzerine krema koyuyor ve eski aktris, ikincisinin performansını ateşleyen alevi ne kadar isteyerek tutuşturduğu için övgüyü hak ediyor. Furiosa, onun ellerinde, iki farklı biçimde iki kez ikon haline gelen ender film karakteri olarak yeniden doğuyor ve gelecek nesiller, Fury Road'un ilk geldiği gerçeğine hayran kalacak. Tamamen farklı hızları ve zaman aralıkları olmasa Furiosa ve devamı ikiye bölünmüş tek bir film gibi görünebilir. Şu anki haliyle ilişkileri, gün doğumundan önce, ile gün batımından önce arasındaki ilişkiye daha çok benziyor, geleceğe dair naif ve dolambaçlı bir vaat, yerini şimdiki zamanı geri almak için yürek durduracak kadar acil bir yarışa bırakıyor. Belirli noktalarda, Furiosa'nın genişliği onun aleyhine görünebilir. Çünkü Miller zaman zaman büyük olay örgüsünü sanki küçük çukurlarmış gibi hızlandırır. Praetorian Jack'in Furiosa'ya sunduğu hayat değiştiren çıraklık tek bir solukluk sürede çözülürken, Dementus ve Immortan Joe arasında merakla beklenen hesaplaşma, hızlı bir anlatımın yardımıyla ekran dışında yadda ediliyor.
Hepsinden kötüsü, zaman boşluklarının Dementus ve Immortan Joe'nun Furiosa ile olan ilişkilerini olduğu gibi takip etmeyi nasıl zorlaştırdığıdır. Bununla birlikte, çoğunlukla, bu tür ihmallerin gözden kaçırmalar olarak yanlış yorumlanması, bu serinin bilgisinin zenginliğinin bir kanıtıdır. Tıpkı Miller'ın, kahramanın kararlı odağından uzaklaşmayı reddetmesinin sonuçta kaos gören bir filmin yararına olması gibi. Dementus'un düşündüğü gibi kendi başına bir yuva olarak değil, Furiosa'nın yuva araması için en büyük şansı olarak. Çılgın savaş ağasının Furiosa'nın ne bulmaya çalıştığını anlayamamasına şaşmamak gerek. Bu kadar umutla nereye gidiyorsun? Bilgelikle karıştırıldığı bir acıyla sırıtarak arkasından sesleniyor. Furiosa, birçok annenin yeşil yerine giden yıldız haritasını dövdüğü kolunu kaybettikten sonra adam kendini zar zor tutuyor. Dementus'un bilmediği ve belki de zor yoldan öğrenmesi gereken şey, manyakça alaycılığının Furiosa'yı bulabileceği tek yuvaya etkili bir şekilde yönlendireceğidir. Bu hikayeyi yönlendiren şey annesinin ölümünün intikamını alma arayışıdır, ancak onu anlatmaya değer kılan şey bu değildir. Furiosa, paha biçilemez beygir gücünü, kahramanını Dementus'un motosiklet sürüsünün 15 yıl boyunca daireler çizerek dolaşmasını, ışınlanmış bir çorak toprağın bir bölümünü kontrol etmek için nafile bir girişimde kendilerini ve sayısız başkasını öldürmesini izlemeye zorlamasından alıyor, zaten bunu yapamayacaklarını biliyoruz. Tutabilmek. Her yeni kırgınlık onu, hiçbir yere umutla gitmemenin, umutsuz bir yere gitmekten daha iyi olduğunu kabul etmeye bir adım daha yaklaştırıyor. Dünyanın zulmüne nasıl göğüs gerebiliriz? Kendimiz onlar olmayı reddederek. Böyle içten alevli bir ön bölüm, her yöne ateş saçan bir filme tuhaf bir giriş gibi görünebilir, ancak endişelenmeyin, George Miller hala onu destansı kılmak için gereken her şeye sahip.